Bugün hepimizin kanayan yarası bir konuyu masaya yatırıyoruz, irade. Peki bu sürekli savaştığımız şey sandığımız gibi tükenen bir pil mi yoksa aslında bizim yönetebileceğimiz bir sistem mi? Şu hissi eminim hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Gün biter, hedeflerinizden biri daha yarına kalır ve kendinize dersiniz ki yapacak bir şey yok, enerjim bitti. Peki ya bu hikaye tam olarak doğru değilse? Bize yıllardır iradenin bir pil gibi olduğu söylendi, değil mi? Kullandıkça biter, dinlenince dolar. Ama ya bu benzetme en başından hatalıysa? Gelin iradeyi bizim kurallarını koyabileceğimiz, tasarlayabileceğimiz akıllı bir sistem olarak düşünelim. Peki bu bölümde bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce büyük tartışmaya gireceğiz. İrade tükenir mi yoksa sadece odak mı değiştirir? Sonra sistemin sinsi düşmanlarını, zihnin gücünü ve otomatik pilotu konuşacağız. En sonunda da size pratik bir protokol verip birkaç efsaneyi çürüteceğiz. Tamam, o zaman hemen konunun kalbine inelim. Psikolojideki en büyük tartışmalardan biri şu: irade gücümüz gerçekten bir bardaktaki su gibi tükeniyor mu, yoksa beynimiz sadece dikkatini ve kaynaklarını başka bir yere mi kaydırıyor? İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Şu meşhur irade pili fikrinin bilimsel temeli aslında epey sallantıda. Evet, ilk yapılan çalışmalar zor bir işten sonra insanların pes etmeye daha yatkın olduğunu göstermişti. Ama sonra yapılan daha büyük, daha kapsamlı araştırmalar bu etkinin ya çok küçük olduğunu ya da pek de güvenilir olmadığını ortaya koydu. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu: o tükendim, bittim hissi var ya, evet o gerçek. Ama bu depodaki benzinin bitmesi gibi bir durum değil. Daha çok beyninizin durup bir maliyet fayda analizi yapması gibi. Bu işe harcayacağım enerji, alacağım sonuca değer mi diye soruyor aslında. Şimdi gelelim sistemimizi içten içe kemiren o sinsi düşmanlara. En iyi niyetlerle yola çıksak bile bizi yoldan çıkaran iki büyük suçlu var: uykusuzluk ve stres. Bunu anlamak için beynimizde iki farklı sistem olduğunu hayal edin. Biri soğuk sistem, mantıklı, planlı, uzun vadeli düşünen tarafımız. Diğeri ise sıcak sistem, sabırsız, hemen şimdi olsun diyen anlık hazlara odaklı tarafımız. İşte stres ve uykusuzluk o mantıklı soğuk sistemin sesini kısıp dürtüsel sıcak sistemin volümünü sonuna kadar açıyor. İşte bu yüzden o yorucu ve stresli günün sonunda beynimiz kestirme yolu seçiyor. Sağlıklı bir akşam yemeği hazırlamak yerine telefona sarılıp sipariş vermek neden daha cazip geliyor sanıyorsunuz? Çünkü o an beynimiz için kolay olan, ucuz olan seçenek bu. Dürtü kontrolümüz zayıflamış oluyor. Ama durun, olay sadece fiziksel değil. Asıl bomba şimdi geliyor. İradeye dair neye inandığınız, iradenizin nasıl çalıştığını kökünden değiştiriyor. Yani sistemin donanımı kadar yazılımı da önemli. Yapılan araştırmalar şunu net olarak gösteriyor: eğer iradenizin sonsuz ve yenilenebilir bir kaynak olduğuna inanırsanız, performansınız gerçekten de artıyor. Ya da yaptığınız o zor işi daha büyük bir amaca, bir anlama bağlarsanız, o tükendim hissi önemli ölçüde azalıyor. Yani zihniyetiniz adeta bir yazılım güncellemesi gibi beyninizin çaba-ödül dengesini yeniden kalibre etmesini sağlıyor. Peki, madem irade bu kadar kıymetli bir kaynak, en akıllıca hamle ne olurdu? Tabii ki onu olabildiğince az kullanmak. İradenizi sürekli harcamak yerine hayatınızı iradeye ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlayabilirsiniz. Nasıl mı? Buradaki temel fikir şu: ağır işleri kendimiz yapmak yerine çevremize ve alışkanlıklarımıza yaptırmak, yani iyi seçimleri varsayılan en kolay seçenek hale getirmek. Kötü seçimleri ise zorlaştırmak, araya engeller koymak. Kısacası hedeflerimiz için bir nevi otomatik pilot tasarlamak. Mesela telefondaki o gereksiz bildirimleri varsayılan olarak kapatmak veya mutfakta sağlıklı atıştırmalıkları gözünüzün önüne, abur cuburları ise ulaşılması zor bir yere koymak. Ya da spor yapmak için her gün aynı saati ve aynı yeri belirleyip bunu pazarlığa kapatmak. İşte bu küçük tasarım hamleleri vermeniz gereken karar sayısını azaltır ve zihinsel enerjinizi size saklar. Şimdi geldik işin en pratik kısmına, alet çantamıza. Size hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz 5 adımlık süper basit bir protokol vereceğim. Bu adımlarla kendi irade sisteminizi tasarlayabilirsiniz. Bakın, bu daha fazla çabalamakla ilgili değil. Bu, olası engelleri önceden görüp onlara karşı otomatik çözümler üreterek daha akıllıca plan yapmakla ilgili. Eğer işten yorgun gelirsem, o zaman spor kıyafetlerimi daha giyinme odasına girmeden kapının önüne koruyacağım gibi basit planlar hayat kurtarır. Özellikle o dördüncü adım, yani ön taahhüt, inanılmaz güçlü bir silah.
Tıpkı Odysseus'un hikayesindeki gibi. O, sirenlerin cazibesine kapılacağını önceden biliyordu ve kendini direğe bağlatarak gelecekteki zayıf anında yanlış bir karar vermesini imkansız hale getirdi. Biz de gelecekteki kendimiz için böyle koruyucu kararlar alabiliriz. Bu yeni bakış açısını tam olarak oturtmak için gelin iradeyle ilgili çok yaygın 3 efsaneyi de hızlıca yerle bir edelim. İlk efsane, güçlü irade doğuştan gelir. Hayır efendim, alakası yok. Bu, doğru sistemler ve stratejilerle herkesin geliştirebileceği bir beceri. İkinci efsane, şeker yiyince irade dolar. Bu da büyük bir abartı. İyi bir plan, herhangi bir atıştırmalıktan kat kat daha etkilidir. Ve son olarak, anlık bir gaza gelme her şeye yeter. Hayır, asıl kalıcı olan tutarlı alışkanlıklar ve sizi destekleyen bir çevredir. Yani toparlayacak olursak bu bölümden aklımızda kalması gereken en temel fikir şu: irade, çaresizce tükenmesini izlediğimiz bir pil değil, aksine akıllıca tasarlayıp yönetebileceğimiz bir sistemdir. Ama bu lafta kalmasın. Size bir meydan okumam var. Gelin bugün sisteminizi tasarlamaya başlayın. Sadece bir tane eğer o zaman planı yazın. Sizi yoldan çıkaran sadece bir tane şeye küçük bir engel koyun. Ve bir tane de ön taahhütte bulunun. İnanın bana, yarın farkı kendi gözlerinizle göreceksiniz.